Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Geçen gün son zamanlarda yaptığım podcastlerin konularına baktım. Uzun zamandır Türk kültürüyle alakalı bir konudan bahsetmediğimi fark ettim. Sıkı takipçilerim hemen hatırlayacaktır. En son yaklaşık 6 ay önce Türklerde Ebru sanatı ile alakalı bir bölüm yapmıştım. Bu arada Ebru sanatına meraklıysanız ve dinlemek isterseniz sanırım 73. bölümüydü. Dinlemenizi tavsiye ederim. Konumuza dönecek olursak. Dolayısıyla bugün hem manevi hem de kültürel bir kavram olan nazardan bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle nazarın bir tanımı ile başlamak istiyorum. Sonrasında hep birlikte nazar inanışının kökenlerine ineceğiz. Ayrıca kökenlerine inmişken nazar boncuğundan bahsetmeden olmaz diye düşünüyorum. En sonda ise şu an Türkiye sınırlarında bulunan nazar boncuğu üretim köyünden bahsedip bölümü tamamlamayı planlıyorum. Son derece ilgi çekici olduğunu düşündüğüm bölüme hazırsanız başlayalım o halde. Nazar kelimesini ilk defa duyanlarınız olmuştur diye düşünüyorum. Bu nedenle ilk önce ne anlama geldiği konusunda biraz bilgi vermek istiyorum. Nazar kelimesinin kökeni Arapçadır aslında. Anlamı ise bakış, göz atma ve dikkatli bakma anlamındadır. İşte burada şimdi biraz da kem gözden bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Kem sözcüğü Farsça kökenli olup kötü, fena anlamındadır. Aslında göz kelimesi bildiğiniz gibi Türkçe kökenli olup görme organı anlamındadır. Halk arasında kem göz ise kötü niyetli bakış anlamında kullanılır. Sonuç olarak nazar veya kem göz canlı veya cansız varlıklar üzerinde etkili olabilir. Peki ne gibi bir etkiden bahsediyoruz sizce? Burada oluşabilecek bir kaza, bir bela veya her türlü olumsuzluktan bahsediyoruz. Şimdi burada bir dipnot düşeyim isterseniz. Halk arasındaki inanışa göre nazarın daha çok çocuklar, hamileler ve hayvanlar üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Şimdi hep birlikte nazar inanışının kökenlerine inelim isterseniz. Nazar inancının kökeni günümüzden binlerce yıl öncesinde yaşamış olan Mısır medeniyetine kadar dayanıyor. O dönemler çok tanrılı diller vardı. Dönemin önemli tanrılarından bir tanesi olan Horus, genellikle gökyüzü, krallık ve koruyuculuk ile ilişkilendirilirdi. Horus'un en belirgin özelliği ise şahin başlı bir insan olarak tasvir edilmesiydi. Özellikle Mısırlılar o dönem Horus'un gözünün onları koruduğuna inanırlardı. Horus için koruyan göz sembolleri yaparlardı. İşte bu şekilde tarihteki ilk nazar boncuğu ortaya çıkmıştır. Hatta Mısırlılar o dönemler ticaret gemilerinin güvenliğine çok önem veriyorlardı. Gemilerin gidecekleri yere sağ salim gidebilmesi için gemilerine nazar boncuğu çiziyorlardı. Daha sonra nazar boncuğu kültürü Orta Doğu'da da yayılmaya başladı. Tarih olarak M.Ö. 1500'lerde Akdeniz bölgesi ve birçok kavimi etkiledi. Daha sonra Romalılar, Asurlular, Yunanlılar ve biz Türkleri de etkiledi. Hatta şimdi bu etkiyle alakalı bir bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. Eminim aranızdan bazıları İstanbul Sultanahmet Meydanı'na daha önce gelmiştir diye düşünüyorum. İşte bu meydanda bulunan dikili taşta horoz kabartmalarını görebilirsiniz. Bu taş çok eski bir taş olup günümüzden 3500 yıl eskilere dayanmaktadır. İsterseniz şimdi de
nazardan korunmak için yapılan nazar boncuklarından bahsedeyim. Nazar boncuklarının kötü bakışları emdiğine ve şansı arttırdığına inanılıyor. Genelde nazar boncuklarının formu göz şeklindedir. Göz her zaman iyi ve kötü bakışların çıkış noktası olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle gözlerden geldiğine inanılan kötü bakışlardan korunmak amacıyla emici özelliği olduğuna inanılan mavi renkli taşlar nazar boncuğu şeklinde kullanılmaktadır. Şu an Türkiye'de gerek süs eşyası, gerek inanç veya gelenek olarak pek çok kişi nazar boncuğunu kullanmaktadır. Bu arada nazar boncuğu yapılırken içine kurşun dökülür. Şimdi belki de birçoğumuzun bilmediği bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. Bazı ustalara göre her mavi renkli cam boncuğundan yapılmış nazar boncuğu bizi kötü gözlerden koruyamaz. Peki bir nazar boncuğunun ne gibi özellikleri olmalıdır? Öncelikle üzerinde olması gereken renklerden bahsetmek istiyorum. Mavi rengin nazara karşı koruma sağladığına inanılır. Ayrıca bu renk kötü enerjiyi emme özelliğiyle bilinir. Beyaz renk saflığı ve dengeyi temsil eder. Sarı ise göz sembolünü belirginleştirmek için kullanılır. Son olarak da siyah nokta ise tahmin edeceğiniz gibi gözü temsil eder. Kötü bakışları geri çevirdiğine inanılır. Şekil olarak yuvarlak veya oval şeklindedir. Günümüzde farklı formlarda nazarlıklarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin damla, bileklik, kolye vesaire. Ama geleneksel olarak yuvarlak bir boncuk tercih edilir. Nazar boncuğu demişken, ülkemizde İzmir'de bulunan Nazarboncuğu köyünden bahsetmeden olmaz diye düşünüyorum. Nazarköy'de 1942'den beri nazar boncuğu üretimi devam ediyor aslında. Nazarköy'de geleneksel nazar boncuğu üretimini sürdüren ve bu alandaki çalışmalarıyla tanınan Mahmut Sür'den bahsetmeden olmaz diye düşünüyorum. Kendisi 2012 yılında UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi ödülüne layık görülmüştür. Bu arada bu ödül kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatan kişilere verilmektedir. Devam edecek olursak, köyde toplam 350 ila 400 arası insan yaşıyor. Hemen hemen her evde bir nazar boncuğu ustası yetişiyor denilebilir. Bu konuda araştırma yaparken köyle ilgili bir belgesel izledim ve köyde yaşayan birisinin şu sözü beni çok etkiledi. Bu nedenle sizlerle de paylaşmak istiyorum. Camı seversen onun gözlerini de görürsün. Cam demişken, cam yüksek ateşte eritilerek nazar boncuğu yapılıyor. Odunla ateşi harlayıp camı eritebilme derecesi olan 1200'e getiriliyor ve camlar işleniyor. Son yıllarda artan ham madde fiyatları nedeniyle birçok iş yeri iflas etmiş olsa da UNESCO ödülünü almış bu köyü ziyaret edilecekler listesine koymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Sonuç olarak nazar boncuğu sadece kötü enerjiden korunmayı amaçlayan bir araç değil, aynı zamanda kültürel bir mirasın simgesidir. Yüzyıllardır şekillenerek günümüze kadar ulaşan bu küçük mavi boncuk hem inançlarımızı hem de estetik anlayışımızı yansıtır. Nazardan korunma ritüelleri ve bu inanç etrafında gelişen hikayeler sadece bireysel değil, toplumsal hafızamızın da bir parçasıdır. Bu kültürel mirası anlamak, onu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak aslında bizi biz yapan değerlerimizi korumanın bir yoludur denilebilir. Unutmayalım, bazen bir boncuk bir gelenekten çok daha fazlasını taşır. İşte şimdi bu bölüm hakkındaki görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 90 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 12 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın
daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak da bir tebessüme neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.